Şehir 17'nin karanlık sokaklarında Alex ile birlikte Combine Citadel'e doğru ilerlemişti. Doktor Breen'in o düşmanca planlarını yok etmişti. Amacımız Combine'ın karanlık kalbine sızmak ve reaktörü yok etmekti. Ancak işler beklediğimiz gibi gitmemişti. Reaktör patlamaya başladığında ansızın G-Man belirmiş ve beni zamanda bir yere hapsetmişti. Alex ise patlamadan kurtulmak için çabalıyordu. Zaten ondan sonrasını hatırlamıyordu. İşte tam o anda bir mucize gerçekleşti ve neyse ki Vortigauntlar Alex'e yardım etmek için ortaya çıkmışlardı. G-Man'in planlarına karşı koymak için güçlerini birleştirdiler ve beni onun etkisinden kurtarmışlardı. Şehir 17'nin yıkıntıları arasında amansız bir mücadele verirken bir sonraki adımımızı belirlemek için zamanla yarışıyorduk. Combine'ın baskısına karşı koymak ve insanlığın umudu için savaşmaya hazırdık. Şimdi daha büyük bir savaşın eşiğindeyiz. Ve ben bu savaşta karanlığa meydan okuyan bir kahraman olarak ilerlemeye hazırdım. Enkazın içinde kaybolmuş ve kendime gelmeye çalıştığımda Otis sesi duyar gibi oldum. Parlandım ve ansızın sadık arkadaşım Doc belirdi ve beni kurtardı. Yine uyanmış ve kendime gelmeye çalışıyordum. Metal kütlesi çürümüş betonlar arasından güçlü ve kararlı bir şekilde yükseldi. Doc'un devasa boyutu ve güçlü kolları beni sıkıca kavrayarak enkazdan çıkarmasıyla kendimi güvende hissetmem bir olmuştu. Ve tabii ki o bilindik ses. Alex. Alex'in yüzünü görmek içimde bir rahatlama hissi uyandırmıştı. Fakat bu enkazdan beni kurtaran Doc'un varlığı ayrı bir güvenceydi. Onun yanında olduğumda kendimi neredeyse yenilmez hissediyordum. O sadece bir robot değil, aynı zamanda dost ve koruyucu bir kalkan gibiydi. Doc'un hızlı tepkileri ve kesintisiz yardımı onu harika bir robot yapan özelliklerden sadece birkaçıydı. Onun sadakati ve gücü her zaman bize umut ve güven veriyordu. En zorlu durumlarda bile Doc yanımızdayken her şey mümkün olabiliyordu. Alex, Eli Vance ve Isaac Kleiner ile iletişime geçtiğinde Kleiner'ın haberleriyle yüzleşmek için hazırdım. Ancak Kleiner'ın ciddiyeti ve acil durum vurgulanması içimde büyük bir endişe uyandırdı. Hisar'ın çekirdeğinin yakında patlayacağını öğrenmek kalbimde bir panik dalgası yaratmıştı. Şehir 17'nin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuz gerçeği içimde derin bir korku hissi uyandırdı. İnsanlığın son umudu olan bu yerin tamamen yok olması düşüncesine bile dayanılmazdı. Her bir an panik ve endişeyle doluydu. Alex ile birlikte hareket ederken içimdeki endişeyi bastırmak için kendimi zorladım. Ancak korku ve belirsizlik her adımda beni sardı. Bunu durduramıyordum. Çünkü insanlığın kaderi elimizdeydi ve buna karşı savaşmak için son bir umudumuz vardı. Alex ve ben Hisar'a yeniden girmek için hemen harekete geçtik ve planlarımızı yapmaya başladık. Doc'un enkazların arasından atlayarak bize bir minibüs fırlatmasıyla birlikte aksiyon dolu bir maceranın içine atılmaya ramak kalmıştı. Alex endişeli bir bakışla Doc'a dönüp "Ne, bizi karşıya mı fırlatacaksın Doc? Bu fena fikir değil mi Gordon?" dedi. Onun bu muzip tavrı içimdeki endişeyi biraz olsun hafifletiyordu. Doc'un bizi karşıya fırlatmasıyla birlikte minibüsün içinde heyecanla yerimizi aldık. Ancak tam o sırada altımızdaki zemin çökmeye başladı ve Hisar'ın derinliklerine doğru kaymaya başladı. Panikle birbirimize sarıldık ve gözlerimiz karanlıkta kaybolmaya başlayan şehrin ışıklarını arıyordu. Her bir sarsıntıda kalbimizdeki heyecan ve endişe birbirine karışıyordu. Ancak birbirimize olan güvenimiz bizi ayakta tutan tek gerçekti. Görevimiz netti.
çekirdeği stabilize etmek ve felaketi engellemek. Her adımda birbirimize olan inancımız ve sevgimiz bizi ileriye taşıyacaktı. Sonunda aksiyonun ve endişenin etkisiyle hayatta kalmayı başardık. Birbirimize sıkı sıkıya sarılıp görevimizi tamamlamak için ilerledik. Bu zorlu süreçte dayanışmamızın bizi her türlü tehlikeden koruduğunu bir kez daha anlıyorum. Hisarın kapılarını geçtiğimizde atmosfer gerilimle doluydu. Her adımda gerginlik tüm bedenimizi sarıyordu. Ancak bu bizi durdurmayacaktı. Kararlılıkla ilerledik. Adımlarımızın yankılanan sesleriyle boş koridorlarda yankılanıyordu. Her köşede beklenmedik bir tehlikenin olabileceği hissi vardı. Gözlerimiz her an herhangi bir tehlikeye karşı tetikteydi. Ancak içimizdeki kararlılık bizi ileriye itmeye devam etti. Çekirdeği geçici olarak stabilize etmek için ilerledik ve başardık. Ancak bu zaferimiz sadece bir başlangıçtı. Atmosferdeki gerilim hissi daha büyük bir tehlikenin beklediğini bize gösteriyordu. Her an her şeyin değişebileceğini biliyorduk ve buna karşı hazırlıklı olmalıydık. Görevimiz şimdi gerçek savaşın başlamasına hazırlanmak ve insanlığın geleceğini korumak için harekete geçmekti. Alex beklenmedik bir keşifle karşı karşıyaydı. Combine Elite askerlerinin Hisar'ın yıkımını hızlandırmak için bir iletim paketi gönderdiğini keşfetti. Bu insanlık için büyük bir tehditti ve acil önlem alınması gerekiyordu. Doktor Judith Mosman'den gelen ileti durumu daha da karmaşık hale getiriyordu. Alex iletimin bir kopyasını indirirken projeden bahsetti. Ancak tam da bu sırada Combine saldırısıyla kesintiye uğradı. Kararlılıkla Hisar'dan kaçmak için bir trene bindik. Trenin içi stalkerlarla doluydu. Aman tanrım. Bu tren bir lojistik treniydi. Tüm insan beyinlerini ölü bedenlere taşıyıp transfer ettikleri kargo treniydi. Trenin içindeki atmosfer gerginlik ve endişeyle doluydu. Her bir sarsıntı kalplerimizi hızla çarptırırken dışarıda bekleyen tehlikeleri düşündükçe adrenalinimiz yükseliyordu. Tren hızla raylarda ilerlerken etrafımızdaki manzara hızla değişiyordu. Combine'ın saldırılarından kaçarken her an patlama veya çatışma yaşanabilir korkusu içindeydik. Ancak buna rağmen kararlılıkla ilerlemeye devam ettik. Tam da en tehlikeli anlardan birinde tren beklenmedik bir şekilde raydan çıktı. Aniden sarsıntılarla birlikte vagonlar sallanmaya başladı. Metal çatılar çınladı ve içimizdeki gerilim doruğa ulaştı. Alex'in gözleri panikle dolmuştu. Bense adrenalin dolu bir kararlılıkla hareket ettim. Trenin aniden raydan çıkmasıyla birlikte vagonlar birbiri ardına sarsıldı ve içerisindeki eşyalar savrulup döküldü. Zemin altımızdan kayarak çığlık çığlığa yırtıldı. Trenin gövdesi ışık hüzmesi içinde kayboldu. Panik ve kargaşa içinde her birimiz sıkıca tutunmaya çalıştık. Alex ile göz göze geldik ve sessiz bir anlaşmayla birbirimize destek olmaya karar verdik. Elimden gelenin en iyisini yaparak trenin kontrolünü ele geçirmeye ve tehlikeden kurtulmaya çalıştım. Ancak raylardan çıkmış bir trenle mücadele etmek hiç de kolay değildi. Bir an için düşüncelerim dış dünyayla etkileşime geçti ve zaman yavaşladı. Kalbim hızla çarpıyordu ve başımı bir yere vurup bayıldığımda trenin alabora olup raylardan çıkıp alt üst olduğunu anlamıştım. Kendime gelmeye çalıştığımda Alex'in imdat çığlıklarıyla irkildim. Stalkerlardan biri Alex'in üzerindeydi ve Alex kurtulmaya çalışıyordu. Hemen onu oradan kurtardım ve kaza geçirmiş tren enkazından çıktık. Her anın bir ömür gibi hissedildiği o kritik anda bir umut ışığı belirdi. Şehir sokaklarında ilerlerken etrafımızda kaos ve yıkım hüküm sürüyordu. Yıkılmış binaların arasından geçerken Alex ve ben düzensiz kombine güçleri
ve yaygın uzaylı istilasıyla başa çıkmak için hazırlıklıydık. Ancak beklenmedik bir anda karşımıza çıkan uzaylı zombi yaratıklarla yoğun bir çatışmaya girdik. Sokaklar, patlamaların ve silah seslerinin yankılandığı bir savaş alanına dönüşmüştü. Devasa çökmüş yeraltı tünellerinden geçerek ilerliyorduk. Uzaylı zombi yaratıklar karanlığın içinden çıkıp saldırıya geçti. Vahşi çığlıkları ve canavarca görünümleriyle içimizde derin bir korku uyandırıyorlardı. Alex ile birlikte kararlılıkla ilerledik. Silahlarımızı ateşleyerek bu dehşet verici yaratıklara karşı koymaya çalıştık. Ancak onlar da geri adım atmıyordu. Saldırılarını sürdürerek bize karşı üstünlük kazanmaya çalışıyorlardı. Her anın bir savaşın sonu olabileceği bilinciyle dikkatli ve hızlı davranmak zorundaydık. İlerlemeye devam ettik. Sokaklar kanla ve kaosla doluydu. Ancak biz umutsuzluğa kapılmadık. Birlikte tek bir amacı gerçekleştirmek için mücadele ediyorduk. Hayatta kalmak ve insanlığın geleceğini korumak ve bu çatışma, bu amaca ulaşmak için verdiğimiz zorlu bir savaşın sadece bir parçasıydı. Şehir 17'den kaçmak için yolculuğa başladığımızda etrafımızda bir sessizlik hüküm sürüyordu. Savaşın ve çatışmaların yarattığı gürültülerin yerini bekleyişin sessizliği almıştı. Barney, Cullen ve diğer hayatta kalanlarla tanıştığımızda sessizlik adeta dokunulur bir hal almıştı. Alex ve ben hayatta kalanlara önderlik etmek için hazırlandık. Ancak etrafımızdaki sessizlik, gelecek için belirsizlik ve endişe dolu bir atmosfer yaratıyordu. İstasyona kadar olan yolculuk boyunca adımlarımızın sesiyle ara sıra kesilen sessizlik içimizde bir gerilim yarattı. Yol boyunca kombine güçleri tarafından kuşatıldık ve sabote edildik. Ancak her saldırıdan önce sessizlik adeta bizi sarıyordu. Bu sessizlik önümüzdeki çatışmanın habercisi gibi bir his uyandırıyordu. Her birimiz sessizliği bozan ilk atışın tetikleneceği anı beklerken içimizdeki gerilim giderek artıyordu. Ama bir şekilde sessizlik içinde bir umut ışığı görüyorduk. Birlikte hareket ederek geleceğe doğru ilerlemekte kararlıydık. Ve sessizliğin ardından gelecek olan çatışmanın bizim için bir son olmadığını biliyorduk. Çünkü bu kadar sessizlik bazen en güçlü savaş öncesi hazırlıktı. Barney ve beraberindeki grubu trene sağ salim bindirdiğimizde biz Alex ile birlikte ayrı bir trene binip arkalarından gidecektik. Ama buna engel çıkacağını sanki sezmiş gibi karşımıza çıkan 3 bacaklı yaratık ve ani kombine saldırısı Alex ve beni ayırmıştı. Adrenalin dolu bir kararlılıkla elimdeki tüm imkanlarla konteynerların üzerinden atlayarak ilerledim. Kalbim hızla çarparken gözlerim kararlılıkla hedefimi takip ediyordu. 3 bacaklı yaratıkla karşı karşıya geldiğimde içimde bir yangın gibi güç patlaması yaşadım. Adeta bir füze manyağı gibi her bir darbeyi isabet ettirmek için elimden gelenin en iyisini yaptım. Patlamalar eşliğinde yaratığın üstüne doğru saldırdım. Kararlılıkla ileri doğru adımlar atarak onun üzerinden geçtim. Karşı tarafa geçip Alex ile buluşmak için tek bir düşüncem vardı. Adım adım ilerledim, her engeli aşmak için mücadele ettim. Kalbimdeki ateş, gözlerimdeki kararlılıkla birleşti ve ilerledikçe daha da güçlendi. Her darbe, her sıçrama, her patlama bana bir adım daha yaklaştırdı. Sonunda Alex ile buluştum ve birlikte farklı bir trene binmiştik. Yaşadığımız bu olay bize güç ve kararlılık vermişti. Combine güçlerine karşı verdiğimiz savaşta aksiyonun doruklarına ulaşmıştı. Ve her zorluğa rağmen birbirimize olan inancımız bizi ileriye taşımaya devam edecekti. Şehir 17'nin yakımından kaçmak için son bir umutla farklı bir trene bindiğimizde trenin hızla ilerlediği raylarda patlamanın etkisiyle
gökyüzü kıpkırmızı bir hal almıştı. Alex ve ben umutsuzca Combine'ın mesajını ilettikleri sırada kaçmaya çalışıyorduk. Tam reaktör patladığında patlamayla birlikte hisardan fırlatılan birkaç roket kapsülü gökyüzünde belirdi. Gözlerimiz şaşkınlıkla bu manzarayı izlerken ortaya çıkan şok dalgası treni raydan çıkartmıştı. Roket kapsüllerinin patlamasıyla birlikte etrafa yayılan yıkım bizi derin bir endişe ve korku içine sürüklemişti. Ortaya çıkan şok dalgasıyla birlikte tren birdenbire raydan çıkmaya başladı. Gözlerimiz şaşkınlıkla birbirine takıldı. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Trenin sarsıntısı içimizi dışımıza çıkartıyordu. Alex'in o kaos içinde endişeli sesi kulaklarımda yankılanmaya başlamıştı.